Yemek yemeyeceksiniz. Bu yemekleri yemeyeceksiniz. Ben ne zaman bu yemekleri yemeyeceğim? Aferin. Tok olduğu zaman bu yemekleri yemem. Aç olduğu zaman ne oluyor? Yemekleri yerim. Ne kadar da söylerseniz ha. Yememen gerekir, şunu yapman gerekir, onu etmen gerekir. Bu zararlıdır, bu yararlıdır. Ben dinlemem çünkü açım. Tok olduğu zaman yemeyeceksin. Okey. Gidiniz tok olunuz. Tok değiliz ki. Bu konuda aciz, bu konuda aciz, bu konuda aciz, bu konuda aciz. He? Bu açlığınızı ne yok eder? Tok olduğu zaman, değil mi? Tok olduğu zaman. Bunu inanınız. O gün cumartesi şeker örneği vermiştim size. Suya şeker atarsanız hepsini yer. Cihaz olur, yok eder. İçine çeker. 2 kaşık, 3 kaşık, 5 kaşık, 10. kaşık verdiği zaman şeker orada duruyor. Neden? Çünkü tok. Artık işbah oldu. Türkçesini bilmiyorum ne oldu. Doydu. Doyduktan sonra artık duruyor. Doydunuz mu? Çoğu eylemlerinizden doydunuz mu? Doymadınız ki. Doymadınız ki. Gidiniz doymanız gerekir. Ama doyarken de bu da tehlike var. Sizi o eylem götürür. Eylem götürür. Tehlikesi bu. Yaparken bir de bunu da öğren. Yap, öğren. Yap, öğren. Çoğu kişiler bu hatayı yapıyorlar. Bakın şah anahtar veriyorum. Her hafta, her konuşma bir şah anahtardır. Buradan yoksun kalırsanız da yaparsanız o eylem sizi götürüyor. Manyak olacaksınız. İçki iç. Tamam belki iç. Artık ne oluyor? Alkolik olacaksınız. Uyuşturucu kullan. Ne olacaksınız? Bağımlı olacaksınız. Gir, bağımlı olacaksınız. Anladınız mı? Vallahi. Net size söylerim, görüyorum. Anladınız mı? Anlayınız. Benden bahsediyor. Hepinizden bahsediyorum. Hepimizden. Bu tehlikeli, sizi götürüyor. Yok, burayı kes. Sadece burada. Denemedim ki. Sadece laf. Yememen gerekir. Ama açım. Yemeği kaldırınız, başka şeyler de koyunuz. Anlayacaksınız ne diyorum. Yemek örneği veriyorum. Ama diğer örneklerde herkese kendi kafasından böyle koysun. Zaten buradan geliyor. Şimdi ne kafanızı gördünüz, koydunuz. Ben hepsini böyle görüyorum. Bu yüzden diyorum kaldırın indiniz. Çünkü oradayım, sizin beyninizdeyim ben. Tok olmam gerekir. Nasıl? Yemek yemem gerekir. Yediğim için artık yemeyeceğim. Yemediği zaman yiyeceğim. Sadece kuru bilgiler aldıktan sonra bu hiçbir şey yaramıyor. Bir baskı görürler. 1 gün, 2 gün, 1 hafta, 1 ay, bir dönem. Sonra da gireceksiniz. En iyisi nedir? Eylem yap, bu eğitimi de al. Eylem yap, bu eğitimi de al. İkisi sizi üst boyuta, pozisyona getirir. Sadece eylem yaptığı zaman müptelası olacaksınız, bağımlısı olacaksınız. Sadece yok, bu eylem yok. Sadece ben bilgi alayım, şöyledir, böyledir. Sizi manyaklaştırır. Bir yere kadar götürebilirsiniz bu ideolojiyi, bu felsefeyi, bu inancı. Ondan sonra trişkin o. Neden? Çünkü eylem yapmadınız. Hem eylem yap, hem bilgi al. Hem eylem yap, hem bilgi al. Bilgi aldıktan sonra o işittir.
Bu eylemde de ne oluyor? Maddi şeylerden bahsediyorum. Manevi şeylerden bahsetmiyorum. Manevi eylemlerden bahsetmiyorum. Maddi şeylerden bahsediyorum. Maddi eylemler. Maddi eylem yaptığı zaman tecrübe alacaksınız. Ama aynı zamanda da bilgi alacaksınız. Manevi bilgi. Manevi bilgi nedir? Işık gibidir. Işık geldiği zaman o karanlık yok oluyor. Karanlık nedir? Maddi eylemler. Maddi eylemler. Ki zaten bu maddi bilgiler içinde sadece kuru bilgiler değil. Hem bilgi var hem pratik var. Yani bilgi ve pratiği aldığı zaman, burada baktığı zaman bu manevi eğitimdir, ışıktır. Sonra da maddi eylemleriniz de devam ettikten sonra veya yanında maddi bilgiler artı maddi eylemler. Bu maddi dünyanın özelliği. Bu da manevi bilgi artı manevi eylem. Bu ışıktır. Bu karanlıktır. Bu sizi götürür. Alışkanlık haline getirecek sizi. Sonra da bağımlısı olacaksınız. Ve karma üzerinde karma alacaksınız. Günah işleyeceksiniz. Daha ağır olacaksınız. Enerjiniz yok oluyor. Çünkü özelliği budur. Enerjilerimizi yok ediyor. Ben demiyorum yapma. Çünkü biraz enerjisiz kalman gerekir. Biraz tecrübe alman gerekir. Biraz maddi ne boku yarıyor. Gir. Sonra da daha çeker. Yap. Yok yasaktır, şöyledir, böyledir dediği zaman öyle olmuyor. Yine de aklım orada kalıyor. Yok canım yap. Ama bu da var. Karanlığa giriyorsun. Karanlık ne olduğunu öğren. Korktun mu? Evet. Bir şey ses mi duydun? Evet. Rüya mı gördün? Evet. Bir şeyler gördüm orada. Evet. Halin nedir? Böyle denemen gerekir. İçine girmen gerekir. Yok karanlıktır. Korkman gerekir. Girmeyeceksin. Her zaman merak ediyorum. Girenler var hocam. Sen de gir. Maddi dünyaya gir. Bir sürü şeyler orada yapacak. Çarpacaklar. Bir şeyler yapacaksın. Keyif alacaksın. Zevk almayacaksın. Korkutuyor. Ağlatır. Acı çektirir. Bir sürü şeyler. Onları da denemen gerekir. Karanlık buydur. Ama bu da olması gerekir. Bu olmadığı zaman götürecek o karanlık seni. Daha aşağı. Çünkü özelliği budur. Aşağı çektirir ve götürür. Bakınız dikkat ediniz kelime ne diyorum. Yap, tecrübe alma gerekir. Çünkü maddi dünyada yaşayan bir varlıksın. Hepimiz varız. Yap. Bu maddi dünya nasıldır? Nasıl insanları kullanıyorlar? İnsanlar hangi yapıya sahip? Sonra ne oluyor? Biraz denemen gerekir. Şu madde böyledir, bunlar tadına baktım, bu hoşuma gitmedi. Bu buruktur, bu tatlıdır, bu acıdır, bu keskindir, bu tuzludur. Tecrübe. Ama her zaman bunda olma gerekir. Yanında bir fener gibi. Anladınız mı? Lazımdır. Karanlığa gittiği zaman benim yanımda fener olması gerekir. O fener nedir? Manevi bilgiler ve pratikler. Her zaman burada olması gerekir. Karanlıkta yaşayan varlıklarız. Karanlığa girmişiz. Maddi dünya karanlıktır. Manevi bilgiler ve pratikler fenerdir. Dolayısıyla her zaman fenerinizin yanınızda olması gerekir. Gir, ara sıra aç. Gir, ara sıra aç. Bakınız, gir, ara sıra aç. Anlayacaksınız bu ışık. Işık geldiği zaman karanlık gider. Korkacak bir şey yok ya. Işık olmadığı zaman kaybolacaksınız. Çarpacaksınız. Korkacaksınız. Korkuturlar sizi. Her zaman fener lazımdır. Fener nedir? Krishna Consciousness. Fener nedir? Yoga eğitimi. Fener nedir? Maddi değil, manevi bilgiler artı manevi pratikler. Fener. Dediğim gibi arasıyla yaşa. Hemen korktuğu zaman onu aç. Korkacak bir şey yok. Orada bir hareket gördüm. Zannediyorum bir vahşi bir hayvan
bana saldırıyor. Bu değil. Burada ağaç hareket ediyordu. Korkacak bir şey yok. Bu her zaman yanınızda olması gerekir. Krishna consciousness, mantranız, inancınız, pratikleriniz, meditation, bir sürü şeyler yanınızda olması gerekir. Bir zamanlar aynen bunun gibi olacak. Macera, devam. Çoğu kişiler karanlıkta yaşıyorlar. Bütün dünya karanlık içinde. Bütün bu dünyadaki 8-9 milyar karanlığın içinde gidiyorlar. Korkuları var. Bir şeye görüyorlar, ona göre yorum yapıyorlar. Sonra da inananları var. Onları da yönlendiriyorlar. Herkes kendi kafasından bir şey söylüyor. Kaos içinde. Anladınız mı? Bir de etrafınıza bir bakınız. Etraftaki insanlarınıza bakınız. Aile mi, dost mu, komşu mu? Ve dünya. Hepsi karanlıkta. Çarpıyorlar. Çarptığı zaman da bir tane vuruyorum. Siz bir tane vuruyorsunuz. Ona vuruyorum. O vuruyor. Biz bir grup öyle onlar vuruyor. Onlar bize. Şu dünya böyledir. Bakın imagination. Açtığı zaman bilmem o feneri hop. Her şey belli olur. Korkacak bir şey yok. Ben zannediyordun budur. Bu değil. O senin hayal ettiğin şey net oluyor. Sonra tekrar kapatıyoruz. Gidiyoruz. Tekrar açıyoruz. Bak. Sonra bu her zaman böyledir. Böyle bir pozisyon var. Bu felsefeyi bilmeyen, bu yolda olmayan hangi yol? Krishna consciousness. Tanrı bilinci, kendini tanıma bilinci. Olmadığı zaman maddi olarak hep çarpıyorlar, hep rüya içinde illüzyon ve birbirine zarar veriyorlar. Etraftaki kişileriniz hep böyle. Çünkü bu yolda değiller. Ortadaki kişiler fener var. Bizler gibi mesela diyelim. Bu yoldayız. Elimizde fener var. Giriyoruz. Maddi ilişkiler, kazançlar, düşünceler, aile, bağlılık, aşk, sevgi, cinsellik, öfke, ızdırap, korku. Değişik şeyler. Para kazanmak. Ama elimizde de bu var. Orta mesela söylersek. Bir dönem gelecek ki veya bir yer var ki veya bir boyut veya bir başka bir seviye. Buradasınız. Projektör var. Anladınız mı? Projektör var. Projektörle hareket ediyorsunuz. Karanlık var. Karanlık içindesiniz. Ama karanlık aynı zamanda da yok. Neden? Çünkü projektör var. Sağ solunuza yukarıda aşağı projektörle hareket ediyorsunuz. Bu projektörleri kapatırsanız karanlıktır. Bu maddi dünya karanlıktır. Maya karanlıktır. Çoğu insanlar orada yaşıyorlar. Dediğim gibi. Bazı hayvanlar gibi. Ne? Yarasa. Karanlık. Aydınlık onu şey yapıyor. Yapısı böyle. Çoğu varlıklar bu dünyada insanlar yarasa gibi olmuşlar. Yarasadır. Karanlıkta keyif alıyor, zevk alıyor. Yeraltı dünyası. Mesela. Yeraltı devlet. Yeraltı bilmem yaşam. Yeraltı koyduğu zaman anlayacaksın orada ışık yok. Dibindedir. Yerin dibinde. Bütün bu varlıklar böyle der. Imagination yapınız. Bak. Ortadaki kişiler dediğim gibi bir kez daha tekrarlıyorum ki yerleşsin. Elinde fener var. Arasıyla giriyorlar, arasıyla açıyorlar. Bu fener sayesinde aydınlatıyorlar o bölgeyi. Hangi durumda olduğunu anlayacaklar. Hangi durumdayım? Korkacak bir şey yok. Böyle bir şey düşünme. Gerçek budur. Üst pozisyona gelmemiz gerekir. Yani her zaman yanınızda projektör var. Dolayısıyla nereye giderseniz orayı aydınlatıyorsunuz. Hiçbir şey sizi etkilenmeyecek. Anladınız mı? Korkacak bir şey yok. Her şey net gibi belli. Ben her şeyi görüyorum.
Utanacak, çekinecek, korkuyacak, heyecanlı olacak, öfkeli olacak, şehvetli olacak, hırslı olacak. Hiçbir şey yok. Neden? Çünkü projektörler var ve çok güçlü. Aydınlatıyor, her yeri aydınlatıyor. Ermişler bu pozisyonda. Projektör bu pozisyona auraları da böyle güçlenmiş. Işık gibi. Buralarda ışık gibi. Bakın Tanrı'nın şeyleri baktığı zaman hep böyle bir şey var. Daire bir hale gibi bir şey. Evet. Bakıyorlar. Karanlık onları etkiliyor mu? Hayır. Neden? Çünkü artık onlar nur olmuşlar. Nirvana'ya geçmişler. Buğda olmuşlar. Aydınlanma. Aydınlanma. Aydın. Hı? Enlightenment. Light. Işık. Sama diye geçmişler. Awaken. Uyanış. Nerede yaşıyorlar? Karanlık içinde. Var mı karanlık? Yok. Neden? Çünkü projektör var burada. O projektör kimdir? Lord Krishna. Projektörler kimdir? Şerimati Maharani Radharani. Yanında kimdir? Gurularınız, azizler, kutsal varlıklar, ruhlar. Projektör orada. Korkacak bir şey var mı? Yok. Nerede yaşıyorsunuz? Karanlıkta. Hep tekrarlıyorum, önemlidir. Nur içinde yaşamıyoruz. Nur içinde yaşasaydık bu projektörlere hiç gerek yoktu. Ama karanlık dünyasında yaşıyoruz. Yani mayadayız. Ama maya sizi korkutmuyor. Neden? Çünkü yok. Neden yok? Çünkü ışık var. Işığı kapatırsanız maya kendisini gösteriyor. Bu yolu bırakırsanız mayanın içinde gireceksiniz. Zaten bizim pozisyonumuz şu an böyledir. Biraz giriyoruz, biraz. Elimizde de fener var. Aynen bizim durumumuz, buradaki kişiler bu şekildedir. Ama ferenizi bir dönemde bir yere geleceksiniz ki manevi bilgiler ve manevi egzersizin sayesinde bu artık feneri atacaksınız. Size projektör verecekler. Film başlamadan da böyle projektörler şey var ya, sinema şeyler. 1, 2, 3, 4 şey hepsi. Dolayısıyla kim size zarar verebilir? Hiç kimse. Neden? Çünkü her kişi her şey görüyorsunuz. O geliyor, o gidiyor, o böyledir. Çıplak, herkesi çıplak olarak görebilirsiniz böyle. Çünkü benim yanımda dediğim gibi Krishna var, ışık var. Işıkların işi. Dolayısıyla o benim yegane projektörüm. Ve yanımdadır. Her zaman. Şunu kapatırsam Krishna benim hayatıma giderse karanlığa gitmiş oluyorum. Diğer kişiler gibi. Şimdi anladınız mı durum burada nedir? Herkesin elinde fener var. Siz diğer insanlar gibi değilsiniz. Kesinlikle. Diğer insanlar gibi düşünmüyorsunuz. Biraz farklı düşünüyorsunuz. Tepkileriniz farklıdır. Ama perfect değil. Perfect değil. Ara sıra hırslı oluyorum, ara sıra tepki gösteriyorum, ara sıra egomu dokunuyor, ara sıra kıskanıyorum, ara sıra şehvet düşünüyorum, ara sıra salaklaşıyorum, ara sıra bir şey yapmak istiyorum, kendime psikolojik olarak rahatlamak. Bizim. Şu anda böyleyiz. Evet. Karanlığa gidiyoruz, sonra da birdenbire acı bırakana kadar fener nerede? Bing! Oh. Ama yine de buralarda karanlık var. Orada sadece biz. Sonra da kapatıyor. Burada bing. O köşeyi, bu köşeyi şey yapıyor. O da sizin elinizde de. Sürekli açık mı yoksa açıp kapatıyor musunuz? Bu da var. Kapatıyorum, 3,5 sene yok oluyorum. Kapatıyorum, 7 sene kapatıyorum, 1-2 ay yok oluyorum. Tekrar geliyorum, bu kapatmış.
Hı? Sonra açıyorum. Bazıları da burada aç kapat hep böyle oynuyorlar. Abi oynama. Ama böyledir. Durum. Disco, partizani. Böyle. Ama bir yerden dediğim gibi bunlar hep tekrardır ki burada yerleşsin. Projektör. Arkadaşlar projektör peşinde koşunuz. Projektör alınız. Anladınız mı? O projektör nedir? Tanrı ile tanışınız. Adam işliyor da önemseyiniz. Bilgiler alınız. Ve o aldığı bilgilerden sonra o bilgileri hemen pratiğe çeviriniz. Bir güne yemek pişirmeye öğrendim. Bu malzeme nasıldı baba? Hemen mutfağa git. Pişir, ye, tecrübe al. O olmadı. Ne oldu? Bu tatsız. Bunu az pişirdin. Bu malzemesi ona göre daha çok oldu. Biraz daha ölçülü, daha dengeli. Biraz tuzsuz oldu. Biraz tuzu kaçırdın. Biraz daha baharat çok koydun. Biraz acı oldu. Pratik. Sadece ben bunu biliyorum. Pilavı böyle yapacaksın, şu olacak. Bu değil. Bu kişi ukala oluyor. Ukala da çok. Ukala olmayalım. Sadece araştırmacı olmayalım. Televizyonda araştırmacı getiriyorlar. Çok enteresan. Futbolcu orada oturuyor. Bir de araştırmacı, spor araştırma. Araştırdım ben. Bu şu tarafa da. Abi ne? Adam pratik içinde ne araştırıyorsun? Araştırmacı şeyler var. Gazeteciler araşmak ne? Tamam. Araştırmacı yazar. Yazar, araştırmacı mesela araştırdım, buraya okudum, oraya okudum, kıyasladım, hoşuma gitti, şunun tarafını tutuyorum. O burada araştırıyor, kendi kafasına ve kapasitesine göre ve görüşüne göre ben bunu savunuyorum. Sonra araştırmacılar araştırıyorlar, sonra da konuşmalar oluyor, o onu ikna ediyor, bu bunu orada, sonra da fazla geldiği zaman surayı atar, bardak boşaltıyor mesela, su bardağı, masayı kaldırır. Birbirine girecekler. Anladınız mı? Bu böyle araştırma. Pratisyen orada oturuyor. Ne? Neyse o da başka mevzu. Sadece dedim araştırma bilgi almak şart değil. Bu değil. Yanında da her zaman pratik şarttır. Dolayısıyla projektör. Gidiniz projektör alınız. Projektör kimdir? Lord. Hangi Lord? Lord Krishna. Lord Krishna kimdir? Tanrı. The Supreme Personality of Godhead. Ne demek Supreme Personality of Godhead? Tanrı katının yüce kişiliği. Tanrı katının yüce kişiliği. Aferin, Tanrı katının yüce kişiliği, yüce kişilik var. O da Lord'dur, o da Krishna'dır, o da Allah'tır, o da Tanrı'dır. Hı? Onun peşine koşunuz. Onu satın alınız. Aydınlık gelirse karanlık yok oluyor. Aydınlık yok olursa karanlık kendini gösteriyor. Bunları zaten hep konuştum ama yine de. Aydınlık yaratabiliriz ve aydınlığı yok edebiliriz. Işığı açıyorum, ışığı kapatıyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Turn on, turn off in English. Açıyorum, kapatıyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Karanlığı ne yaratabilirsiniz ne de yok edebilirsiniz. Özelliklerini öğreniniz. Bunu ilk günlerden öğrendikten sonra manyakça gidiyordum mesela ışık var. Kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum, açıyorum. Gözlerim görsün sadece. Kuru bilgi. Peki, çok karanlık. Korkutuyor. Açıyorum. Tekrar kapatıyorum, karanlıktayım. Tekrar hareketler, bilmem şeyler beni korkutuyor. Açıyorum, gitti. Onu hep manyak bana söylüyor. Ampuller şey yapıyorlar da ama manyakça. Sonra bu. Yaratabilirsin, yok edebilirsin. Yaratabilirsin, yok edebilirsiniz. Ama karanlığı ne yaratabilirsiniz ne yok edebilirsiniz. Özelliklerini öğreniniz. Karanlık yok olmaz. Neden? Çünkü karanlığın içindeyiz. Neden? Çünkü bu maddi dünya karanlıktır. Güneş gittiği zaman karanlık her yere basıyor.
Uzay gemisine bininiz, uzaya gidiniz. Karanlık içindedir. Karanlığı aydınlatan nedir, yok eden? Güneş. Işık geldiği zaman karanlık yok oluyor. Işık gittiği zaman karanlık kendisini gösteriyor. Buraya kadar anladınız mı? Anladık. Şuraya getirdiği zaman ne oluyor? Dehşet olumsuz özelliklerimiz var. Öfke, şehvet, döndü, hırs, kıskançlık, rekabet, politikacı olmak, kıvırma, yalan söylemek. Hı? Bir sürü negatif ve olumsuz özellikleri sahibiz. Bunlar hepsi karanlık. Sonra ne oluyor? Şehvetimi yok etmem gerekir hocam, çünkü öyle dediler ki öyle yememeniz gerekir. Yok güzelim. Öfkelenmemem gerekir. Sinirli olmamam gerekir. Stresli olmamam gerekir. Korkmamam gerekir. Heyecanlı olmamam gerekir. Yalan söylememem gerekir. Her şeyi yalanla böyle kıvıra geçiriyorsun. Yoksa gerçek söylediği zaman herkes böyle oluyor. Dolayısıyla maske lazımdır. Bir sürü şeyler. Peki bunları nasıl yok etmem gerekir? Korkularımı yok etmem gerekir. Şehvetimi yok, öfkelenmemem gerekir. Kaybolacaksınız. Dikkat ediniz. Neden kayboluyorum? Karanlık her zaman var. Bu dünyanın ölüşü karanlıktır. Karanlık her zaman vardı. Ne kimse onu yarattı, ne kimse onu yok edebildi ve yok ediyor. Dolayısıyla her zaman vardı. Peki karanlığın silahı var mı? Bunu da dikkat ediniz. Yok. Silahı var mı? Yok. O zaman sen neyle savaşıyorsun? Kiminle savaşıyorsun? Çıkartıyorum. Karanlık yok. Silahı da yok. Onun özelliği bu. Her zaman ben varım. Neyi var şey yapayım ki? Silah çekeyim ki? Sen kiminle savaşıyorsun? Dikkat ediniz. Kendi gölgenle. Hayali bir düşman yarattın. O düşmanın nedir? Dikkat ediniz. Korku. O düşmanın nedir? Öfke. O düşmanın nedir? Lust. Şehvet. O düşmanınız nedir? Yalancı olmak. Açgözlü. Kibir. Gurur. Ego. Kiminle sen savaşıyorsun? Bunlar senin düşmanın değil. O da başka zaten mevzu. Seni koruyan içindir. Bakınız. O da zaten başka mevzu. Sadece başlık söylüyorum. Eğer bunlar kötü olsaydı Tanrı bunları bize vermezdi. Korku lazımdır, şehvet lazımdır, hırs lazımdır, öfke lazımdır, kıskançlık lazımdır, rekabet lazımdır, bir sürü şeyler lazımdır. Ama bunu sonra bir gün açıklayacağım. Nasıl oluyor? Onlar senin düşmanın değiller ama ne dediler? Düşmanın. Sonra ne oldu? Kalktın, savaştın, kıvırdın, çevirdin, savurdun. Sonra da 1 saat, 2 saat ömür boyu öfkemi yok etmem gerekir. Şehvetimi yok etmem gerekir. Stres, heyecan, bir sürü şeyler negatif. Bunlar dediler negatifdir, yok etmem gerekir. Sonra yok oldum mu? Yok ettin mi? Hayır. Ne oldun? Sen yok oldun. Daha öfkeli oldun, daha şehvetli oldun, daha cinselliğe düşkün oldun, daha kıvırıp çeviren, daha yalancı oldun, daha hırslı oldun, daha. Ne oldu? Ne oldu? Yoruldun. Ne öyle savaşıyorsun? Karanlığı yok edemezsin ki. Özelliği bu. Sen sadece kendi kendinle dövüşüyorsun. Kendini yoruyorsun. Sonra silahları atıyorsun. Kim bunların üstüne gitti ve başardı? Hiç kimse. Büyük yalanı bakınız. Ahlaklı ol. Bunlar negatif özellikler, olumsuz özellikler. Bunlar yok olması gerekir. Sonra Tanrı'ya gideceksin. Ne oluyor? Hiç kimse kazanamadı.
Herkes yorgun. Sonra da silahları bıraktılar. Sonra da içine girdiler. Zaten bazı üstün varlıklar, bu dünyayı kontrol eden varlıklar böyle bir ideoloji, böyle bir inanç, böyle bir sistem yarattılar, attılar. Şunları yok etmemiz gerekir. Yok oldu mu? Yok olmadı. Daha da ben manyağı oldum. Daha yoruldum. Peki ne oldu? Hep çaba artık vazgeçtim. Yokum. Ne oldu? Bir yere kadar hep çabaladım. Çünkü böyle bunları yok etmen gerekir. Bunları yok ettikten sonra sen maneviyete girebilirsin. Bilmem bir sürü şeyler. Olmuyor. Olmadı. Tarih okuyunuz. Olmadı. Kim üstüne geldim. Hepsini yok ettim. Herkes zamanında hepiniz, hepsi yaptılar. Ne oldu? Hepsi kayboldular. Hepsi yoruldular. Sonra ne oldu? Tuzağa düştüler. Zaten bunu istiyorlar. Tuzağa düş, boş ver, ne maneviyeti, ne dini. Çünkü dediğim gibi hep tekrarlıyorum. Karanlıkla savaşamazsın. Kendi gölgenle. Onu yok edemezsin. Her zaman vardı. Her zaman var ve hiçbir silahı da yok. Sadece sen kendi kendinle savaşıyorsun. Dikkat ediniz nedir? Peki onu yok etmek ister misin? Evet. Onunla savaşma. Aydınlık peşinde koş. Aydınlığı öğren. Al bilgi ve pratik yap. Aydınlık yarattığı zaman o yok oluyor. Artık no attachment. Ben bağlı değilim eskisi gibi. Artık ben yalan söylemiyorum. Ne için yalan söyleyeyim ki? Net söylüyorum bu. Artık onun tuzağına girmem. Böyle düşünüyor bunu falan. Geçiniz bunları. Artık öfkelenmiyorum. Artık sinirlenmiyorum. Tam tersi herkese saygı gösteriyorum ona. Sakinleşiyorum, alttan alıyorum, şefkatli oluyorum, merhametli oluyorum. İlahi aşk ortaya çıkıyor. Bir sürü şeyler. Nazik oluyorum, zarif oluyorum. Ne oldu? Bunları mı yaptınız? Değil. Şunu yarattı. Yani nur peşine koştu. Bunları satın aldım. Dolayısıyla ne oldu? Öfkeler falan bütün negatif, olumsuz şeyler ki bana dediler yok etmen gerekir ki yanlış anlaşılmış ve insanları böyle sürüklüyorlar. Bu değil. Kimse demedi ya bu peşinde ol. O değil. Onları yok edemezsin. Yok olacaksın. Manyaklaşacaksın. Ki zaten halk hepsi manyak. Dolayısıyla ne oldu? Ben ışık peşine koştum. İşimi ne oldu? Şurayı tuttum. Dolayısıyla önümde hepsi aydınlanmış oldu. Negatif özelliklerim otomatik çaba sarf etmeden, savaşmadan yok oldu. Neden? Çünkü bunları boş ver. Şunu peşine koşmam gerekir. Şu peşinde koşmam neydi? Baştan bunu gösterdim size. Manevi öğreti, eğitim, bilgi ismini ne koyarsanız ardından da pratikler. Örnekler verdim zaten size. Yemek, mutfak. Tarifesini al, mutfağa git. Şunu yaptıktan sonra o otomatik yok oldu. Bunu kapatırsan şu kendisini tekrar gösterir. Özelliklerini ayrı öğreniniz. Nedir bu özellik? Özet olarak bu. Aydınlık ve karanlığın özelliklerini öğreniniz. Oturunuz düşününüz. Aydınlık, karanlık. Aydınlık, karanlık. Karanlık, aydınlık. Düşün. Bu filmi, bu videoyu, bu konuşmaları yüzlerce defa dinlenmeniz gerekir. Hep dinle, hep dinle.
Dinle yukarıdaki. Dinle. Senden bahsediyor. Dinle. Sisteme bak. Nasıl bizi yönlendiriyorlar. Sahte dinlere bak. Matrix'e bak. Maya'ya bak. İllüzyona bak. Seraba bak. Gerçek olmayan şeylere bak. Bunlar değişik isimler ama özellikler aynı. Hiçbirisi değil. Her zaman vardı. Aydınlık, aydınlık, aydınlık. Anladınız mı? Bununla ilgili başka bir şey size söyleyeyim. Güneş ışıktır. Aydınlığı temsil edendir. Aydınlığı temsil eden aydınlık güneş kimdir? Lord. Lord Krishna. Tanrı, Allah, Govinda. Önüne tut. Tuttuğu zaman ne oluyor? Buna da dikkat ediniz. Gölgen geriye düşer. Bir yandan da budur. Şimdi sırtını güneşe çevir. Ne olur? Gölgeni görüyorsunuz. O gölge nedir? Senin egon. Sahte benlik. Egonu görüyorsun. Kendini bir halt zannediyorsun. Biraz kabacası bir bok zannediyorsun. Neden? Çünkü güneşi arkadan aldı. Arkana aldı. Dolayısıyla gölgen kendisi gösteriyor. Gölge. Ben. Sahte ego. False ego. False. Gerçek olmayan bir varlık. Biz gerçek olmayan bir varlık olduk. Neden? Çünkü sırtımızı Tanrı'ya çevirdik. Onu geriye attık. Dolayısıyla ne görürsem kendi gölgemi görüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ne dedin, ne dedin? Kardeş dayı. Ne iş? Hı? Bana mı dedin? Bir sürü şeyler. Tanrı yok hayatımda. Işık yok. Gördüğüm şey sadece gölgemdir. Ego. Ne dedin? Ne diyorsun lan? Bir sürü şeyler. Tepkiler. O karanlık gölge benim negatif, olumsuz özelliklerimi temsil ediyor. Neden? Hayatımda Krishna yok. Tanrı yok. Sonra da çevir. Güneşi önüne al. Dolayısıyla gölgen geriye düşer. Şu mayayı da yaptım. Şunu öğrendikten sonra trilyon sene önce güneşe giriyorum. Güneşe bakacak. Gözlerimi şöyle yapar. Yere bakıyorum. Gölgem yok. Arkada gölge. Sonra çeviriyorum. Onu alıyorum. Gölgemi görüyorum. Pratik. Pratik. Hep çeviriyorum. Hep böylece. Hep çeviriyorum. Hep böyle. Öğren. Nasıl ki böyle tık 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 tık. Adam diyor oy ne yapıyorsun? Şimdi ya ampulü yakıyoruz. Çık 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 çık. Böyle. Bak. Görmem gerekir. Böyle görmem gerekir sadece öyle. Ha. Gör. Bir tanesi bak. Güneş sonra çeviriyorum. Tekrar çeviriyorum. Gölge geriye gidiyor. Bakıyorum. Tekrar dönüyorum. Ona kendimi görüyorum. Ona. Şimdi alıyorum. Şimdi göze gördüm. Gözle gördüm. Sadece hayal değil. Ondan sonra da başlıyorum. İkinci pozisyon. İnşallah bir gün hepiniz bu pozisyona geçeceğiz. Vazgeçiniz böyle zorlanmaya. Neyi zorluyorsunuz ki? Zorladıkça zorluyor sizi. Yüklendikçe yüklüyor. Farkında mısınız? Hep zihninize zorlayınız. O da sizi daha zorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Birer ben ezik görüyorum. Ezme. Badem ezmesi. Herkes bademdir, ezme oldu. Ezik. Kağıt. Bazı çizgi filmler var ya böyle traktör geçiyor sonra kağıtları böyle duvara yapışıyor sonra böyle. Hepimiz şu anda böyleyiz.
Neden? Çünkü savaşıyoruz. Neden? Maddi dünya, maya bizi ezdi geçti. Traktör geliyor böyle büyük ağır. Sonra böyle üstüne geçiyor. Sonra da kağıt gibi oluyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? Savaşma. Hı? Arkana al. Savaşırsan, maddi dünyayla savaşırsan seni ezip geçirir. Hala bunu hiç kimse anlamıyor. Hiç kimse anlamıyor. Dünyaya hükmetmek istiyorum. Doğa karşı gelmek istiyorum. Doğa seni ezer götürür. Hepimiz ezik olduk. Hepimiz kağıt olmuşuz. Ama farkında değiliz. Hı? Kağıt olmayalım. Güneşi karşımıza alalım. Arkamıza değil. Dönmeyelim Tanrı'ya. Özet, karanlıkla savaşmayınız. Aydınlığa geçiniz. Aydınlık yaratınız. Aydınlığı yaratabilirsiniz. Karanlığı yok edemezsiniz. Bunun üzerinde çok derin meditasyon yapmanız gerekir. Oturup bir mevzu böyle olması gerekir. Karanlık, aydınlık. Ne demek? Tekrar ve tekrar bu videoyu izle. Reklam. Reklam değil. O kadar reklam görmüşüz ki bir defa sonra izle. Reklamını veriyor hocam. Bizi takip ediniz. Paylaşınız. Bunlar gerçek. Diğerleri sahte. Ama aynı. Kim aldı? Onlar. Çaldılar burada. Gerçekleri ya tekrar ve tekrar ve tekrar izlenmeniz, dinlenmeniz, duymanız, görmeniz gerekir. Bak. Hı? Bu akşamki meditasyonunuz bu olması gerekir. Otur. Karanlık, aydınlık ne demek? Biraz düşün. Tekrar ve tekrar izle, kendini tekrarla ve yap. Sonra dediğim gibi manyak. Tak 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 tak. İşaret mi veriyorsun? Morse mi çekiyorsun? Kapat aç 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 kapat kapat aç aç aç. Ding bir lamba gitti. Bir ampul. Oh. Anladınız mı ey munzeviler? Ulema.